Merhaba arkadaşlar. Bu videoda teknik detay çiziminin AutoCAD'de nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Ve buradaki bir takım kuralları göreceğiz. Bir takım işlemleri gerçekleştireceğiz. Şimdi sağ tarafta bir PDF'de bir 1/10 ölçekli bir çizim bulunuyor. Burada ölçülendirme milimetreye göre yapılmış durumda. Sol tarafta ise bir model, bu çizimin modeli bulunuyor. Sizin de inceleyebileceğiniz ve çeşitli katmanlar tanımlanmış durumda. Şimdi bu detayda en altta bir çatı altı kaplama tahtası bulunuyor. Onun üzerinde bir mertek var. Merteğin arasında bir ısı izolasyonu bulunuyor. Üzerinde bir çatı kaplama tahtası var. Su izolasyonu mavi olarak gördüğünüz bulunuyor. Onun üzerinde bir 3,5'a 3,5 santimlik data ve onun üzerinde de kilesas kiremit kaplama bulunmakta. E, Yağmuroğlu tarafına baktığımızda burada ısı yalıtımının devam ettiğini görmekteyiz. Hemen metal altı kaplama tahtasında da metal kaplamanın altında bir su izolasyonu var ve onun altında da bir ahşap konstrüksiyon var. Burada taş kaplamamızı görüyorsunuz. Hemen taş kaplamanın bitiminde bir metal levha bulunuyor. Sıvı boy olarak gidiyor ve bir doğrama detayımız var. Şimdi bu çizimi gerçekleştirebilmek için öncelikle sol tarafa ben PDF'imi alayım. Sağ tarafa da çizimimi yerleştireyim. Bakın bu çizimde sol tarafta kullanabileceğiniz tarama, ölçü ya da çeşitli lejantlar bulunuyor. Şimdi bu çizimi incelediğimizde bakın burada bir aşığımız bulunuyor. Aşığımızın üzerine gelen çeşitli konstrüksiyon ve konstrüksiyon arası izolasyon elemanlarımız var. Ben bu bölümü bir üst tarafa kopyalayayım. 1/50 ölçekli ilk önce bir çizimimi gerçekleştireyim. Şimdi burada gerekli katmanları yazmak için bakın çatı altı kaplama tahtası var. 2,5 santimlik. Sonrasında bir 5 santimlik ısı izolasyonum var. Bu ise izolasyonum 12 santimlik bir e, 12 santimlik bir konstrüksiyonun arasında. Sonrasında 2,5 santimlik bir offset, 2,5 santimlik bir e, çatı kaplama tahtası bulunuyor. 5 milimlik yani offset nokta 5 bir su izolasyonum var. Ondan sonra bir 3,5 santimlik offset, 3,5 santimlik bir latamız ve gerekli kiremit kaplamamız bulunmakta. E, Şimdi AutoCAD'i büyüteyim. Bakın solda çizimi destekleyen firmalardan da size gelen çizimlerde de örneğini göreceğiniz bir takım elemanlar tanımlanmış durumda. Şurada bir yağmur detayı var. Bu yağmur detayının ve metal kaplama detayını incelediğimizde bakın konstrüksiyonu betonarmeye hizalanmış durumda. Bu elemanımı alıp gerekli olan yere yerleştireceğim. Fakat bu elemanım 1/10 ölçeğe göre hazırlanmış. Ben 1/50 ölçeğe göre düzenlemek için bunu scale nokta 2 olarak seçtim. Scale nokta 2 olarak ölçeklendirdim. Ve elemanımı seçip tüm elemanlarımı gerekli olan yere yerleştirdim. Şimdi burada artık bir takım çizgilerimizi düzenleyebiliriz. Bakın ne geliyordu? Hemen inceleyelim. Aşığın bittiği noktadan itibaren çatı altı kaplama tahtam geliyormuş. Şu iki çizgiyi seçip trimleyip join'le birbirine birleştirdim. Şu çizgime gerek yok. Hemen alt tarafta bu çizgiyi, offset 2,5 olarak
dışarıya öteleyelim ve bu 3 çizgiyi seçip join komutuyla birleştirdim. Şimdi bunun layer'ı arkadaşlar ee, bakın Mat Timber, Material Timber layer'ını aldım. Sonrasında çizimi incelediğimde burada hemen şu çizgimin bitiminde bir ısı yalıtımı gelecek. Extend komutunu girip ahşap elemanımı çizgiyi uzattım. Bu iki elemanı seçip çizgimi seçip birleştirdim. Bu çizgim de üste kadar devam ediyor. Bunun kalınlığı 5,5'tu arkadaşlar ısı yalıtımının. 2,5 santimlik ortadan bir çizgi, yardımcı çizgi alacağım ve bu çizgiyi sonrasında dönüştüreceğim. Ve burada 2,5 santimlik bir çizgi daha alayım. Bu iki çizgiyi birbirine birleştireyim. Çizgiyi birbirine birleştirdim. Bakın çizgilerde görüyor musunuz? Kayma var. Gerekli işlemi yapamadım. Noktaları seçtim ve birbirine birleştirdim. Sonrasında ne vardı? Hemen bakalım. Şurada 5 santimlik bir e, ısı yalıtımı elemanım vardı. Bundan sonra 12 santimde şuradan ölçebilirim. 12 santimde metal, özür dilerim, ahşap konstrüksiyonun bitim çizgisi var. Bu iki çizgiyi birbirine birleştirdim. Şu çizgiyi üste öteleyeyim arkadaşlar. Burada bir kaplama tahtası var. Bu kaplama tahtasının bitiminde 5 milimlik bir e, su yalıtımı devam ediyor. Bunun için alt çizgisini aldım. Bu su yalıtımı yana doğru dönüyor. Sistemin zarar görmemesi için. Şu çizgileri silebilirim. Şimdi 5 milimlik bir çizgi üreteceğim burada offsetle. Fakat su yalıtımı ifade edebilmek için ortasına da bir çizgi alayım. Şu an bu çizgilerin katmanlarına takılmıyorum arkadaşlar. Sonrasında buradan bir ne elemanım gelecek? Havalandırma merteği elemanım gelecek. Bu iki çizgiyi de birbirine bağladım. Ve yapmam gereken artık nedir? Bunun üzerine kiremit kaplamayı ve gerekli konstrüksiyonu yerleştirmek. Şimdi gene 1 bölü ona göre hazırlandığı için bunu nokta 2 olarak oranladım. Ve bakın align komutuyla bu elemanları belirlediğim açıda yerleştireceğim. Align komutunu seçtim. Başlangıç noktamı seçtim. Onu tanımladım. Bitiş noktamı seçtim. Onu tanımladım. Üçüncü bir noktaya ihtiyaç duymuyorum. Geçtim. Burası önemli arkadaşlar. Ölçeklemek istiyor musunuz diyor. Hayır, ben zaten ölçekledim bunu ve gerekli yere yerleştirdim. Şurada üst üste çizgiler var. Bir tanesini sildim. Şimdi cephe kaplaması için de aynı işlemleri yapacağız. Bakın burada 5 santimlik bir gene ısı yalıtımımız var. Sonrasında da doğal taş kaplama ve gerekli konstrüksiyonu bulunuyor. Bunun için bakın şu hizadan offset 5'lik bir çizgi aldım. Yine işte iç tarafta 2,5 santim öteleme yaptım. Buraya ısı yalıtım çizgimi yerleştireceğim. Sonrasında arkadaşlar gerekli elemanları, konstrüksiyonu yan taraftan kopyalayabilirim. Bunu getirip buraya yerleştirdim.
Bunu scale komutuyla nokta 2 olarak ölçeklendirdim. Bu elemanım bitiş noktasına yerleştirdim. Şurada artık bakın hiçbir kaplama elemanım açıkta kalmıyor. Bunları ahşap konstrüksiyona kadar uzattım. Ve burada şuradan incelediğimizde bakın şurada bir kopukluk oldu. Bunun nedeni arkadaşlar bu kaplama elemanının taş kaplama elemanının e, metal bitiş elemanının altında kalacağı için alt taraftan ötelenmesi gerektiğini gösteriyor. Bunu öteledim. Burada sıva çizgimi yerleştirdim. Bu sıva çizgisinden örneğin burada 2 santimlik bir çizgi üretip bu çizgiyi boya çizgisine, şu iki çizgiyi seçip birleştirip boya çizgisine dönüştürdüm. Ve aslında kaba olarak layer'ları düzenlemeden, e, çeşitli taramaları eklemeden ilk biçimimizi üretmiş durumdayız. Şimdi burada çeşitli çizgileri düzenlememiz lazım. Bakın yine yandaki lejantta geldiğinizde su ve ısı yalıtımının ifadeleri var arkadaşlar. Match komutuna girip MA ısı yalıtımı çizgisini seçip nereye yerleştireceksem o çizgilere matchleme işlemi yapıyorum. Aynı işlemi gelip su yalıtım içinde yapacağım. Seçtim. Gelip hangi çizgileri yapacaksam bakın burada da bir su yalıtımı çizgim vardı. Onlara gerekli layer'ları ve gerekli çizgi sitelerini atadım. Şimdi arkadaşlar bunlar bakın şurada su yalıtımının altında 2 tane çizgi kalıyor. Bu çizgi su yalıtım katmanının yardımcı çizgileri ama seçemiyorum. Çünkü üstteki çizgiyi seçiyor. Bu çizgiyi seçtim. Draw. DR. Draw Order. Ve geriye attım. 2 çizgiyi alıp bunu Elevation 4'e alalım. Aynı işlemi şuradaki çizgi için de yapalım. Elevation yani görünüş 4 ifadesini alalım. Bir diğer yapmam gereken, eklemem gereken çizim doğrama. Yine gelip buradan doğrama elemanımı seçeyim. Bu doğrama elemanımı yine scale komutunu kullanıp nokta 2 küçülttüm. Ve bu elemanımı seçip gerekli yere yerleştirdim. Bakın doğrama üstte kaldı. Strüktürün içerisine giriyor. Tüm bu elemanı yeniden seçmek istiyorsam ve herhangi bir işlem yapmadıysam arkadaşlar Move kısa yolu M seçtim. Previous P tıkladım. Bakın en son işlemini yaptım. Çizim grubunu seçti. Boşluğa bastım ve gerekli olan yer neresi ise oraya yerleştirdim. Şimdi gördüğünüz gibi doğrama burada 1/10 ölçeğe göre hazırlanmış durumda ve çok fazla katman, çok fazla detaylı çizgi var. Bunu 1/50 ölçeğe uyarlayacağız ve diğer çizgilerimizde de aynı işlemi birazdan yapacağız. E, Şimdi bu çizimi burada tutalım ve gerekli katmanlarımızı seçelim arkadaşlar. Ve bir base point yani temel nokta belirleyip bu çizimi gelip alttaki çizime oturtturalım. Şurada ahşap konstrüksiyon elemanı üst üste çakışık durumda. Onun bir tanesini sildim. Bakın burada artık biraz daha çizgileri düzenlemem lazım. Bu dim section'da kalmış. Bunu elevation 4'e attım.
Şurada da aynı işlemi yapayım. Bunu elevation 4'e atayım. Bakın burada match komutuyla bunu match timber değerini aldım. Bunu da clade değerini aldım. Aynı işlemi burada da yapayım arkadaşlar. Match, pardon, yanlış çizgiyi yaptık. Şunu match timber'la almış durumdayım. Alttaki çizime geldim. Match timber'da gerekli değeri aldım. Bunu da aynı şekilde clade değerine atadım. Şimdi yapmam gereken şey arkadaşlar, burada çok fazla çizgi kalabalığı var. 1/50 ölçüye göre e, çeşitli elemanları uyarlamam gerekiyor. Örneğin metalin kalınlığı burada 2 milim. 2 milim gözükemez 1/50 ölçüye uyarladığımda. O yüzden yapmam gereken şey, bunları tekil çizgilere çevirebilirim arkadaşlar okunabilmesi için. Üstünden geçip yeni bir çizgi ürettim. Burada bakın bu çizgiyi seçtim. Orta noktasına yaklaşıp beklediğimde bu çizgiyi Convert Arc deyip yaya çevirebilirim. Ve bu elemanımı silebilirim. Benzer işlemi şuradaki çizgi içinde yapayım. Polyline oluşturdum. Burada böyle çizgim devam etsin. Yine bu çizgiyi seçtim. Orta noktasında beklediğimde Convert Arc geldi. Bu çizgiyi de sildim. Aynı işlemi arkadaşlar taş kaplamanın metal konstrüksiyonu içinde yapabilirim. Bunu sildim. Bu elemanımı oluşturdum. Yine match ile bu çizgiyi match dedim. Eşleştirdim. Ve burada gerekli olan metal elemanları 1/50 ölçüye göre uyarlamış olduk. Şimdi aynı işlemi arkadaşlar doğrama için de yapacağız. Burada doğrama için bakın soyutlama işlemi gerçekleştireceğiz. Geldik. İlk elemanımızı çizdik. İlk çizgimizi çizdik. Buradan devam edelim. Ve bunu close ile kapattık. Elemanı yana alalım. Kasamızı oluşturduk. Kör kasanın üzerinde. Sonrasında Ctrl Z ile geri aldım. Şu hizaya kadar kanadımızı oluşturalım. İçerideki fazlalıkları silelim arkadaşlar. Ve match ile gerekli elemanın neyse onu oluşturdum. Altta bakın burada öncesinde oluşturmuş olduğum bir çizgi vardı zaten. Onun üzerine detaylı kör kasa gelmişti. Onu da sildim. Burada bakın üst üste olan çizgilerin tamamını sildim. Ve kasa kanadı seçip arkadaşlar hizasını bozmadan alta taşıyorum. Bunun yönünü çeviriyorum. Mirror komutuyla aynalıyorum. Gerekli elemanı silip şimdi burada yapacağım işlem bunun orta noktasından arkadaşlar cam çizgimi oluşturmak ve camın yanındaki görünüşe giren çizgileri oluşturmak. Bu arada arkadaşlar space komutu en son yaptığım komutun tekrarına girmemi sağlar. Bakın bir tane oluşturdum, çıktım. Yeniden space'e bastığımda space komutu gerekli bir önceki komuta yeniden girmemi sağlar. Camın yanındaki
görünüşe giren, doğramanın görünüşe giren çizgilerini oluşturdum. Ve 1 bölü 50 çizimimi aslında şu anda tamamlamış durumdayım. Burada eksik olan şey arkadaşlar, bakın burada ee, strüktürümüzün içerisinde, betonarme strüktürümüzün içerisindeki tarama yok. Betonarme strüktürü arkadaşlar bakın arkada kalmış olabilir su yalıtımından ya da çeşitli elemanlardan dolayı. DR frontla öne getirdim. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü bu çizgimin en önde okunmasını istiyorum. Diğer çizgilerim yardımcı çizgiler. Şimdi burada bir ölçülendirme işlemi yapalım arkadaşlar. Ölçülendirme işlemini yaparken kesitte ve planda birbirine yakın bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Biz burada kesitte bir ölçülendirme işlemini gerçekleştirelim. Bakın dim section layer'ındayım zaten. Çünkü buradaki çizgileri hep Match Properties'de özellik değişimi komutuyla değiştirdiğim için dim section'ı hiç değiştirmemiştim. İlk önce ölçülendirme için dim section layer'ındayım. Annotate paneline geliyor. Bakın burada dimension'da 1 bölü 10 değil 1 bölü 50 ölçü biçimini seçtim. Sonrasında hizalamayı nereden yapacaksam arkadaşlar ölçülendirme için ilk önce oradan bir hiza belirleyeceğim. Bunun için bir yardımcı çizgi açıyorum. Xline. Xline komutuna giriyorum. Ölçülendirme yapacağım ilk yerin çizgisini yerleştirmiş durumdayım. Sonra buradan 40 ya da 50 birimlik yani burada 40-50 santime tekabül ediyor. Yana bir çizgi kopyaladım. Bu ölçülendireceğim yerden bir uzaklık aldım. Ve 3 tane ölçü vereceğim. 20'şer santimlik 2 tane daha çizgi aldım. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 50 ölçeğini de bir stili seçtim. Lineer ölçüyü seçtim. Bakın ölçüyü verirken temsili elemanların ölçüleri verilmez. Kaba eleman ölçüleri verilir. Burada bakın ilk önce en alttaki grabeton ölçüsünü verdim. Continue komutuna gelip döşeme ölçüsü verdim. Boşluk. Bakın hep kaba elemanlara ölçü veriyorum. Yeniden betonarme eleman. Burada e, pencere ölçüsü yani boşluk ölçüsünü verdim. Kiriş ölçüsünü verdim. Döşeme ölçüsünü verdim. İşlemi yukarıya doğru kiriş altı ölçüsü ve kiriş ölçüsü olarak devam ettirdim. Şimdi ikinci çizgide arkadaşlar olabildiğince bu ölçüleri toplayarak gitmeye gayret edeceğim. Bunun için yapmam gereken şey örneğin şuradaki toplam kiriş ölçüsünü vermek için bakın oradaki elemanımı seçip kiriş ölçüsünü verdim. Aynı ölçüyü bakın burada da verdim. Üçüncü ölçü çizgisinde ise kaba döşemeden kaba döşemeye ölçü vereceğiz arkadaşlar. Burada şuradaki kaba döşemeyi seçeyim. Bakın birinci ölçümü verdim. Continue dedim. İkinci ölçümü verdim ve gelip üçüncü ölçümü verip ölçülendirmeyi tamamladım. Yardımcı çizgilerimi artık silebilirim. Şimdi burada neyi unuttum arkadaşlar? Strüktürün içerisinde bir tarama, hatch oluşturmam gerekiyor. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. Hem de layer kullanımını da görmek için. Şu iki çizgiyi seçtim arkadaşlar. Lay ISO komutunu kullanacağım. Lay ISO komutuna girdiğimde, bakın Lay ISO komutuna girdiğimde, Lay ISO yazayım. Bakın burada Settings'te şu ok işaretine tıkladığımda kilitleyeyim mi ya da off mu yapayım diyor. Yani gizleyeyim mi diyor. Off'u seçili tuttum. İki çizgiyi seçtim. Ve burada sadece iki çizgi açık biçimde, iki katman açık biçimde diğer çizgileri gizledi. Buraya bir hatch atacağım arkadaşlar. Hatch'i atmak için bakın Hatch Concrete'i aktif hale getirdim. Hatch Concrete'e geçtim. Ya da yine Match özelliğini de kullanabiliriz. Sonrasında buraya bir hatch oluşturdum. Bu hatch arkadaşlar
Şu alttaki betonarmemle match olsun, eşleşsin. Bunu düzenledim. Şimdi bakın burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta şu. Hatch'ler olabildiğince en arka katmanda. DR komutuyla bunu en alt katmana taşıyayım. Şimdi bir diğer önemli nokta ise ölçülendirmede arkadaşlar. Bakın hatch ile arada çizgiler kesikli gözüküyor. Annotate komutuna girdim. Bakın bunu nasıl yapıyoruz derseniz Dimensions'ın yanındaki küçük oka tıklayayım. 1/50 Modify. Bakın arkadaşlar burada text'e geldiğimde bakın fill color'da bir background açık. Bunu kapatalım örneğin. Gördüğünüz gibi çizgiler rakamlarla iç içe geçiyor. Rakamların ölçülendirme rakamlarının net bir şekilde okunabilmesi için burada text'te background komutunu aktif hale getiriyorum. Son olarak burada eklemem gereken bir diğer eleman çizimin nereden yani detayın nereden verileceğini ifade eden bir çizgi attribute eklemek olacak. Bunu getirip gerekli yere nereden 1/10 detayımızı vereceksek oraya yerleştiriyoruz.